Dün akşam nasıl pis içtim ama. Quando la disperazione e lo sconforto. Bugün artık mantıklı olanı yapıp içime ekstra bir şey almadım. Direkt yağmurluğumu giyip çıktım. Dün hava tam bir rezillikti. Çok sıcaktı. Şey olur ya, böyle kapalı yüzme havuzu ortamı gibi. Hani daha binaya girerseniz de böyle bir buhar, bir nem çarpar suratına insanı, böyle sıcaktır hafif. Aynı öyle. Apartmandan çıktım, üzerimde yağmurluğum falan vardı. Zaten yağmur yağıyordu da. Nedense soğuk olur düşüncesiyle içime bir kat daha giymiştim. Bir açtım apartman kapısını, apartmanın içi genelde bizde soğuk oluyor. Yani soğuk. Neyse, bu aralar ne söylediğimi ben de bilmiyorum. Her şey çok sıcak, hiçbir şey çok soğuk değil. Ayrıca 4 saat öncesinden kalmayıp yattığımızda herhalde saat 1'i geçiyordu. Ya da belki 1 civarı falandı. Arkadaşımızın doğum gününe ve geri dönüş saatimi sorgulamadım açıkçası. Masada şarap vardı, bira vardı, su vardı. En son bir arkadaş üstlük olsun diye gazlı beyaz şarap getirdi falan. Hepsinden içtim. Hepsinden herhangi bir sıra gözetmeksizin içtim. En azından o sıradaki limitlerimi biliyormuşum gibi davranıyorum. Emin değilim. Hani sonuç olarak bir şey olmadı. Uyudum. Kalktım, işe gidiyorum. Bugün çok yorgun olacağım belki. Bol su içerim artık. Bir de normalde çok dikkatli olurdum ama aklımda bir şey var son 2 gündür. O yüzden bu hani dikkat mi, abartı mı, kendi hayatıma köstek oluyorum falan gibi bir şey getirdim olayı. Çünkü Kasım ayının başında ilk hafta sonunda bir konser olduğunu fark ettim. Saçma sapan Instagram'da gezinirken reklamı düştü önüme. O da öyle bir hafta sonu ki, yani konser cuma akşamı Ljubljana'da. Slovenya'ya gidip bir şekilde konsere katılacaksın. Benim için bunun bir sorun olmasının sebebi, cumartesi sabahı ben tekrar çalışıyor olacağım. Hatta öyle bir cumartesi ki o, Canberk'in artık aramızda olmadığı ve yeni arkadaşla birlikte çalışacağımız ilk cumartesi. Yani zaten cumadan ne olacağı belli değil. Drum and Bass dinleyen bir insanım. Çok severim. Her yerde bulabileceğiniz etkinlikler değil bu tür konserler. Bizim şehirde zaten hiç olmuyor. İlk defa bu kadar yakınıma geliyorlar. Hospitality, yani müziği dinleyen herkesin bileceği, ve görünce çıldırdım tabii ki. Sonra gitmek için yollar bulmaya çalışmaya başladım. Yapılmayacak gibi de değil. Gece çıkacağım oradan. Bütün gece boyunca belki yolculuk yapmak zorunda kalacağım. Ve sabah iş saatime buraya, beni kapıya bırakacaklar. Bir cuma günü, hani bütün hafta o kadar çalıştıktan sonra cuma günü o yorgunlukla birlikte böyle bir şeye katılıp bütün gece partileyip üzerine uyuyacak fırsat çok fazla olmadan tekrar işe gelip bir de cumartesinin yoğunluğunda çalışmaca tırken bile kendi kendime manipüle ediyorum sizinle birlikte. Neden böyle bir şey yapılmasın diye sorguluyorum. Çünkü normalde çok çalışmak gerekirse, hani bize deseler ki o hafta sonu öyle bir hafta sonu ki sizin cuma akşamı iş yerinde kalmanız gerekiyor. Çünkü cumartesiye yetişmesi gereken şeyler var. Ve işte bütün gece kalacaksınız, çalışacaksınız. Araya bir disclaimer girmek istedim. Buna benzer deneyimleri Türkiye'de kesinlikle yaşadım. Son 5 sene içerisinde herhangi bir şey değişti mi bilmiyorum ama değişeceğine inanmıyorum. Bunun dışında İtalya için konuşmak gerekirse, başkaları nasıl yapıyor bilmiyorum. Benim çalıştığım yerler için en azından hiçbir zaman böyle bir istekte bulunulmadı. En hukuksuzu bile bir noktada kurallara uymak zorunda kalıyor böyle bir şey için. Ama eğer kapının anahtarı mutfak çalışanlarına aitse, hani biri sana özellikle kapıyı açmak zorunda kalmıyorsa, insanların mümkün olduğunca sınırları zorlayarak son saniyede çıkıp sadece laboratuvardan çıkıp geri girmek için 2 saatliğine eve gidip daha sonra gece yarısı geri geldiğini ve ertesi gün öğleden sonrasına kadar çalıştığını biliyorum. Birileri seni zorlamıyor ama yapılması gerekiyorsa yapmanı istiyorlar ve senden bunu bekliyorlar. Şey diyemiyorsun, ha benim çalışma saatim sadece 7 saat, bana maksimum şu kadar ödediğin için üzerine bunu çalışırım, aman işte günlük çalışma saatim toplamda 10 saati geçerse eve gitmem lazım falan. Yani neyse, yani sonuçta
Hipotetik konuşuyoruz buradan. Ben de kendi kendime anlatıyorum, öyle ne fark eder zaten. Buna tepki şey olurdu, hani iş sonuçta yapacaksın, öyle söyledilerse, öyle olması gerekiyorsa geleceğiz, bütün gece çalışacağız, ertesi gün de çalışacağız. Hani ben bu fikri iş için yapabiliyorsam neden kendim için yapamıyorum? Neden bütün geri kalan hayatımı iş yerinde ne kadar yorgun olup olmayacağına dayanarak ilerletiyorum? Neden öğleden sonra yaptığım, akşam üzeri yaptığım, hani akşam geç yatıp yatmamak falan, ertesi günkü enerjimi sürekli ayarlamaya çalıştığım bir hayatım var. Her şeyimi işe göre ayarlamaya çalışıyorum. Kendim için yorulacak bile olsam bir şey yapamayacak mıyım?